Selam meraklı zihinler. Bugün dünya siyasetinin o karmaşık ve çoğu zaman göz ardı edilen ama aslında kilit bir coğrafyası olan Orta Asya'ya derinlemesine dalıyoruz. Hani haritada şöyle bir bakıp geçtiğimiz, orada da bir şeyler oluyor işte dediğimiz ama aslında büyük güçlerin kıran kırana bir nüfus kapma oyununa sahne olan bu topraklara yakından bakacağız. Neden mi bu kadar önemli? Çünkü burası sadece doğal kaynakların değil, aynı zamanda jeopolitik dengelerin de hassas bir merkezi. Orta Asya deyince aklımıza ilk ne geliyor? İpek yolu, değil mi? İşte bu bile tek başına bu coğrafyanın ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor. Yüzyıllar boyunca doğuyu batıya bağlayan bir köprü olmuş. Cengiz Han'dan Timur'a nice imparatorluklar gelmiş geçmiş bu topraklardan. Rus Çarlığı'nın yayılmacı politikaları, Sovyetler Birliği'nin tahakkümü, bütün bunlar Orta Asya'nın bugünkü karmaşık yapısını anlamak için kritik ipuçları veriyor. Acaba bu tarihi bagaj, bölge ülkelerinin bugünkü dış politikalarını nasıl etkiliyor? O geçmişin hayaletleri hala dolaşıyor mu bu topraklarda? Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazandı. Ama bu her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmedi tabii ki. Birdenbire ortaya çıkan yeni devletler kendi kimliklerini inşa etmeye çalışırken bir yandan da eski ağabey Rusya'nın ve yükselen Çin'in baskısıyla karşılaştılar. Liderlerin çoğu Sovyet döneminden kalma otoriter alışkanlıkları pek bırakmak istemedi. Demokrasi lafta kaldı çoğu zaman. Peki bu sözde bağımsızlık bölge halklarının beklentilerini ne kadar karşıladı? Yeni sultanlar mı türedi yoksa gerçekten halkın iradesi mi hakim oldu? Şimdi de büyük oyunculara bakalım. Rusya hala benim burayla tarihi bağlarım var edasında. Çin, kuşak ve yol projesiyle ekonomik nüfuzunu adım adım artırıyor. Batı ise demokrasi ve insan hakları söylemleriyle bir şekilde oyunda kalmaya çalışıyor. Bu üçlü arasında nasıl bir denge var? Yoksa bu kim daha çok pasta kapacak türünden bir yarış mı? Orta Asya ülkeleri de bu rekabette kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Bir o yana, bir bu yana savrulmaları aslında gayet akıllıca bir strateji olabilir mi? Sonuçta iki güçlü komşuyla yaşamak kolay değil. Şimdi de rotamızı biraz güneye çeviriyoruz ve nükleer gerilim hattı olarak da adlandırabileceğimiz Hindistan ve Pakistan arasındaki o bitmek bilmeyen soğuk savaşa odaklanıyoruz. Bu iki ülke arasındaki ilişki sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel güvenlik açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir potansiyele sahip. 1947'deki kanlı bölünme, Hindistan ve Pakistan arasındaki düşmanlığın temelini oluşturdu. Milyonlarca insanın yer değiştirmesi, yaşanan şiddet olayları, o dönemin travması hala iki ülke arasındaki ilişkileri zehirliyor. Keşmir sorunu ise bu acı mirasın en somut ve çözümsüz örneği olarak karşımızda duruyor. Üç savaş, sayısız çatışma. Bu iki ülke neden bir türlü normal komşuluk ilişkileri kuramıyor? Yoksa bu düşmanlık, kimliklerinin ayrılmaz bir parçası mı haline geldi? Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması bu rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyor. Nükleer caydırıcılık teorisine göre bu durum büyük bir savaşı engelliyor olabilir. Ama aynı zamanda yanlış bir hesaplama ya da bir kaza, felaketle sonuçlanabilir. Sürekli bir parmağımız tetikte durumu. Bu gerilim, bölge halklarının günlük yaşamını nasıl etkiliyor? Kaygı ve güvensizlik ortamı, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi nasıl baltalıyor? Hindistan, bölgede giderek artan bir ekonomik ve askeri güç olarak öne çıkıyor. Pakistan ise müttefik arayışında ve Çin ile yakın ilişkiler kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikaları da bu dengeyi etkiliyor. Afganistan'daki gelişmeler, terörizmle mücadele gibi konular bu denklemde önemli rol oynuyor. Acaba bu karmaşık bölgesel denge gelecekte nasıl bir şekil alacak? Uluslararası aktörler bu gerilimi azaltmaya mı çalışıyor yoksa kendi çıkarları doğrultusunda mı hareket ediyorlar? Şimdi de dünya siyasetinin ağırlık merkezinin kaydığına işaret eden bir gelişmeye, Çin ve Rusya arasındaki giderek derinleşen işbirliğine odaklanıyoruz. Bu iki ülke arasındaki yakınlaşma sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmıyor, küresel güç dengelerini de derinden etkiliyor. Çin'in devasa ekonomik gücü ve Rusya'nın askeri kapasitesi bu iki ülkeyi bazı konularda ortak hareket etmeye itiyor. Batı'nın baskısı, çok kutuplu bir dünya vizyonu gibi faktörler de bu yakınlaşmayı destekliyor. Ancak her iki ülkenin de kendi büyük planları ve uzun vadeli hedefleri var. Bu ortaklık ne kadar derin ve ne kadar sürdürülebilir? Yoksa bu sadece taktiksel bir yan yana duruş mu?
Çin, Rusya'nın önemli bir enerji müşterisi haline geldi, iki ülke arasındaki ticaret hacmi giderek artıyor. Kuşak ve Yol projesi gibi devasa altyapı projelerinde de işbirliği söz konusu. Bu ekonomik ortaklık sadece iki ülkeye mi fayda sağlıyor, yoksa bölgesel ve küresel ekonomiyi de yeniden mi şekillendiriyor? Bu ekonomik bağlar, siyasi ve askeri işbirliğini de beraberinde getiriyor mu? Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası platformlarda giderek daha uyumlu hareket ediyorlar. Batı'nın bazı girişimlerine karşı ortak vetolar, benzer pozisyonlar dikkat çekiyor. Bu durum, uluslararası kurumların işleyişini nasıl etkiliyor? Küresel yönetişim anlayışında bir değişim mi yaşanıyor? Bu iki ülkenin yükselen etkisi, uluslararası normları ve kuralları nasıl dönüştürüyor? Ve son olarak, kendi coğrafyamıza, Türkiye'nin bu karmaşık denklemdeki yerine odaklanıyoruz. Bulunduğumuz nokta itibarıyla hem Orta Asya'ya, hem Güney Asya'ya, hem de süper güçlerin rekabetine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden bir ülkeyiz. Bu durum bize hem fırsatlar sunuyor, hem de zorlu bir denge oyunu oynamamızı gerektiriyor. Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan tarihi ve kültürel bağları önemli bir zemin oluşturuyor. Aynı zamanda Güney Asya ile de tarihi ve dini ortaklıklarımız bulunuyor. Bu bağlar, Türkiye'nin bu bölgelerdeki politikalarını nasıl şekillendiriyor? Bu coğrafyalardaki gelişmelere karşı duyarsız kalmamız mümkün mü? Yoksa bu ilişkiler, dış politikamız için bir yumuşak güç aracı mı? Türkiye, NATO üyesi olarak Batı İttifakı'nın bir parçası olsa da Rusya ve Çin ile de önemli ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştiriyor. Bu çok yönlü dış politika beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Hangi tarafa daha yakın durmalıyız sorusu sürekli gündemde. Acaba Türkiye, bu büyük güçlerin rekabetinde kendi bağımsız ve stratejik rotasını çizebilir mi? Yoksa kaçınılmaz olarak bir safta yer almak zorunda mı kalacak? Orta Asya ve Güney Asya'daki istikrarsızlık, Türkiye'nin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını doğrudan etkileyebilir. Terörizm, enerji güvenliği, mülteci akınları gibi konularda bölgesel işbirliği hayati önem taşıyor. Türkiye, bu bölgelerde istikrarın sağlanması için nasıl bir rol üstlenebilir? Arabuluculuk çabaları, ekonomik yatırımlar, kültürel diplomasi, Türkiye'nin elindeki araçlar neler ve bunları ne kadar etkili kullanabiliyor? Evet sevgili dinleyenler, bugünkü uzun soluklu küresel siyaset okumamızın sonuna geldik. Orta Asya'nın karmaşık yapısından, Güney Asya'nın gerilim dolu atmosferine, süper güçlerin yeni ittifaklarından, Türkiye'nin zorlu denge oyununa kadar pek çok konuya değindik. Dünya gerçekten de hiç uyumayan, sürekli değişen ve sürprizlerle dolu bir sahne. Bu karmaşık denklemi anlamak, geleceğe daha bilinçli bir şekilde bakmamızı sağlayacaktır. Bir sonraki derinlemesine analizimizde görüşmek üzere. Esen kalın.